Merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Orada video çekerken çok yer vardı da burada birkaç yer var. Bir gün önce sağlıksal bir durum oldu. Biraz domates, biraz elma, biraz da muz, biraz da içecek. Bunlar da güzelmiş. Tam bunların videosunu çekecekken yanlışlıkla tripodu kırdım. Hatta oradan bir ürün daha almayı unuttum. Şimdi onu almaya gidiyorum. Normalde her video çekeceğim zaman hava kötü olur. Şurada bir tane Dodge var. Ülkeden ülkeye kültürel farklar olabilir. Evet, kelimeyi doğru söyleyemedim. Hala heyecan yapıyorum ama o kadar yapmıyorum en azından. Amerika'da aldığın zaman nasıl bir Amerikan aracına göre daha fazla oluyorsa bakım masrafları. Merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Şimdi kuaförde bir terminim var bugün saat 4'e. Şimdi hızlıca oraya doğru gidiyorum. Yoksa geç kalacağım. Yeni bir videoda hava yine tekrardan yağmurlu ve kötü. Orada video çekerken çok yer vardı da burada birkaç yer var. Benim şey hatırlamam. Çok az. Bir aşağıda yürüyüş yolu var. Ormanda. Aha. Bir de okul altı var. Hastanın. Ne sorun oluyor? Benim arkama geçiyor, telefona bakıyor. Onu mu çekiyorum diye. Ha, ne yapıyorum diye. O sorun değil, baksın. Sonra geliyor. Mesela adam çok uzak bir yerde, ben başka bir yeri çekiyorum. Yani ona çevirsem bile onu çekemeyeceğim. Kamerayı görünmeyecek. Ama gelip soruyor, beni mi çektin falan diye sorun yapıyorlar. Çok işim vardı yani seni çekmek için canım. Bazı demiyorum arkadaş biz de çekelim. Bazıları kendi geliyor çıkıyor. Mesela burada yılbaşı festivali olmuştu ya, yılbaşından önce geçen. Orada video çekerken gençler geldi ve kendileri, hatta videoda çıkıyor onlar. El kol yapmışlardı, şey yapmışlardı. İyiler de var da huysuzlar çok. Bir de birilerinin çekmemeye dikkat ediyorum. Özeniyorum hani insanlar rahatsız olmasın diye. Yere tutuyorum telefonu, ne bileyim yakından biri geçince susuyor. Şuradan bir tane de içecek alalım. Bir tane kasperk alalım. Başka bir günden merhaba. O gün kuaför dışında başka bir yere gitmedim. Bu yüzden başka bir şey çekemedim. Aradan da çok zaman geçmedi. Biraz saçlarım uzadı ama benim saçlarım zaten hızlı uzuyor. Şimdi markete gidip ufak bir alışveriş yapacağız. Bir gün önce sağlıksal bir durum oldu. Bu videoda ekleyebilirsem o anda yardım eden bir kişiyle de konuşacağız. Biraz domates, biraz elma, biraz da muz, biraz da içecek. Biraz da enerji içeceği. Bir tane de donut. Bir tane de süt. Bir tane de bundan. Bir tane de çikolata, 2 tane de denemelik içecek. Bir tane de burger. Bir tane de nugget. Bir tane de meyve suyu. Ve bunların hepsi 41 euro tuttu. Bu arada bir dükkana girdim. Böyle birkaç tane bir şey gördüm. Onları alayım dedim. Böyle bir dükkan. Burada da çok güzel. Bunlar da güzelmiş. Fiyatlar böyleydi. Devamını çekemedim çünkü bir anda dışarı çıktığım zaman çok fazla yağmur yağmaya başladı her zamanki gibi. Ben de hızlıca eve geldim koşu koşu. Tam bunların videosunu çekecekken yanlışlıkla tripodu kırdım. Bunların da ışıkları böyle. O ürünleri büyük ihtimalle buraya arkaya koyacağım. Başka bir günden merhaba. Selfie çubuğu aldım. Ama orayı çekemedim, çok kalabalıktı. Hatta oradan bir ürün daha almayı unuttum. Şimdi onu almaya gidiyorum. Bugün kalabalık olmasının sebebi yarın her yer kapalı. Bugün çarşamba günü. Yeni yıl ürünleri de gelmeye başlamış. Çok güzel ürünler gelmiş, küçük küçük böyle. Böyle kötü havalarda içiniz kararmasın diye güzel havalarda çekmeye çalışıyorum videoları genelde. Şurada da çok güzel bir orman yeri var ama orada yol var mı yok mu diye hiç bilmiyorum. Bir ara gideceğim, bakacağım bu yoldan.
Umarım güzel bir şey varsa orada da bir video çekerim. Ve yabancı dille alakalı bir video istiyorsanız çekebilirim. Yorumlara yazmanız yeterli. Hangi yolları izliyorum öğrenirken ya da neler yapıyorum diye. Genelde moralim bozuk olduğu zaman o günlerde de video çekmek istemiyorum. Özellikle çekebileceğim video olsa da çekmemeye çalışıyorum. Öyle bir zamanda video çektiğim zaman negatif enerjim videoya da yansımış oluyor. Ben genelde güzel pozitif enerjiler yansıtmayı seviyorum videoya. Normal olarak sıkıntılar, sorunlar olabilir ama elimden geldiğince bunları yansıtmamaya çalışıyorum. Videoları sonra izlediğim zaman veya da izleyenlerin benim güzel enerjimle birazcık bile mutlu olmalarını isterim. Bugün video çekmeyecektim. Havayı güzel bulunca bir çekeyim dedim. Normalde her video çekeceğim zaman hava kötü olur. Bugün çekecek bir videom yoktu. Bugün de hava güzel. Bir tane daha selfie çubuğu almaya gidiyorum. Bu selfie çubuğunu çok sevdim. Bir tane de yedek alacağım. İlacımızı da aldık. Şimdi de son olarak markete gideceğiz. Bazen basit videoları çekmek istemiyorum. Basit video dediğimde mesela örnek veriyorum. Şurada bisiklet bekleme alanı var. İşte ne bileyim şurada bisiklet yolu var. Neden var gibi videolar çekmek istemiyorum. Zaten böyle videoları çeken insanlar var. Tabii ki de ülkeden ülkeye kültürel farklar olabilir. Evet, kelimeyi doğru söyleyemedim. O yüzden şaşırabileceğimiz birçok şey de olabilir. Eski oturduğum yerde çok güzel video çekme fırsatlarım vardı. Ama maalesef ki o zamanlar yeni başladığım için çok aklıma gelmiyordu. Çok fazla heyecan yapıyordum. Hala heyecan yapıyorum ama o kadar yapmıyorum en azından. Şu an toplum içinde biraz heyecan yapıyorum. Onun sebepleri aslında farklı. İyi bir heyecan yapmıyorum. Şurada bir tane Dodge var ama hangi modeli olduğunu bilmiyorum. Burada Avrupa araçları ve Japon araçları almak çok mantıklı ama diğer ülkelerin araçlarını aldığın zaman birazcık masrafları artıyor. Bu tabii diğer ülkelerde de böyle. Japon araçların masraflarının artmamasının sebebi zaten belli. Ama mesela bu araç Amerika'da aldığın zaman nasıl bir Amerikan aracına göre daha fazla oluyorsa bakım masrafları, burada da Amerikan aracı aldığın zaman onun masrafları daha fazla oluyor. Tabii ki de bu fark çok fazla bir fark değil ama yine de belli bir fark oluyor. Kimini rahatsız eder, kimini etmez bu fark. Şurada küçük bir köy var. Oraya gidişi buldum. Yürüyerek gidilebiliyor. Şuradan bir yerden gidiliyor. Başka bir günden merhaba. Bugün son günün videosu. Şimdi güzel bir yere geldim. Önceden video çektiğim bir yer ama bu bölümünü tam çekmedim. O yüzden kamerayı tam tersine çevireceğim ki hem manzarayı görün. Şu an yokuş yukarı çıkıyorum. Bunun gelişi biraz daha güzel olabilir. Bilerekten videosunu çekmedim. Kışa yaklaştık. Kar yağdığı zaman onun videosunu çekmek istiyorum burada. Hem güzel olur ASMR tarzı. O yüzden bilerekten çekmedim. Bu video biraz parça parça oldu mecburen. Çünkü çok fazla bir şey yapamadığım için her dışarı çıktığımda çekmeye çalıştım. Eğer önceden Almanya'ya geldiyseniz veya da bu videoyu izlerken Almanya'daysanız burada yaşadığınız güzel tecrübelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Hem insanlar da görür ve güzel bir örnek olmuş olursunuz. Ben de elimden geldiğince güzel şeyleri paylaşmaya çalışıyorum. Tabii ki de kötü şeyleri de ara sıra paylaşmaya çalışıyorum. Ama paylaşılmamış kötü şeyleri daha çok paylaşmaya çalışıyorum. Videolarda olumsuzluklardan uzak durmaya çalışıyorum. Bir yandan da hem ileride videoyu izlediğimiz zaman güzel hatırlayalım diye morali bozuk olan insanlar bu videoları izlediği zaman bir nevi neşelendirmek bile veya pozitif bir enerji vermek bile benim için çok güzel. Hayatınızda güzel bir şey yaşadıysanız ya da başınıza gelen en güzel şeyleri de yorumlara yazabilirsiniz. Yakın zamanda yaşadığınız güzel şeyleri de yorumlara yazabilirsiniz. Artık her videoda böyle yorumlar isteyeceğim. Yazarsanız çok güzel olur. Yazmazsanız da canınız sağ olsun. Sizin bildiğiniz çok fazla duyulmamış önemli bilgiler varsa onları da yorumlara yazarsanız güzel olur. Hem insanların başına gelirse buradan görüp ne yapacaklarını bilebilirler en azından. Burası da çok güzel video çekme alanı. Yaşadığım tecrübeleri olduğu gibi anlatmaya çalışıyorum ki insanları yanıltmamak için. Örnek vermem gerekirse burası şu anda sessiz sakin. Bazı insanlar böyle sessiz sakin yerleri sevmeyebilir ve diyebilir çok kötü, çok sıkıcı bir yer diye. Onun için güzel olmayabilir, kötü söyleyebilir bu konuda. Ama bazı insanlar için de böyle yerler çok güzel olabilir. Böyle yerleri çok sevebilir. Örnek ben çok seviyorum böyle yerleri. Daha çok YouTube'a odaklanıyorum.
ve kişisel gelişimlerime odaklanıyorum. Bugün de hava güzel. Önceki bölümlerde de gördünüz. Hava hep kötü, yağmurlu. En azından güzel bir günde videoyu kapatayım dedim. Buraya okumak için veya kalıcı olarak gelecekseniz mutlaka ev tutacakken işinize ve birçok iş çeşidine yakın bir yer tutmaya bakın. Yoksa diğer türlü bunun çok sıkıntısını çekerseniz ve buna dikkat etmezseniz çalışmaya 40 kilometre uzak bir yere gitmek zorunda kalabilirsiniz veya da 60 kilometre her gün. Ve burada da en son isteyeceğiniz şey zaman kaybı olur. Ben onun sıkıntısını çekiyorum bir yandan da. Benim başıma geldi, o yüzden sizin de başınıza gelmesin diye söylüyorum. Hava güzel ama biraz kat kat giyinmek zorunda. Yine soğuk esiyor. Videolar uzun aralıklarla gelebiliyor. Bunun sebebi hem çok fazla dışarı çıkamadığım için hem de ileride gelecek videolara hazırlık yaptığımdan dolayı. Altyazılarda birden fazla yabancı dil eklemeye çalışıyorum. Hem o dilleri öğrenmek isteyen arkadaşlar için de hem de merakı olan insanlar için de daha iyi olacaktır. Belki ana dili o eklediğim altyazıdaki dillerden biridir. Daha rahat izler. Benim zamanımı alan en çok şey altyazılar. Ben onların hepsini tek tek elimle yazıyorum ve kendim çeviriyorum. Bir nevi benim için de daha iyi oluyor. En azından birazcık öğrenmiş oluyorum. Birkaç tane daha dil eklemeyi düşündüm. Ama onları çevirmekte çok zorlandım ve çok zamanımı aldığı için de vazgeçtim. Ama ileride sayısını yükseltmeye çalışacağım o dillerinde. Sizin de sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Burada yaşadığım sorunlardan bir tanesini söyleyeceğim. Evcil hayvanlar. Belki bazı insanlar için hiç sorun olmayabilir ya da küçük bir şey olabilir. Çok büyük bir sorun değil ama hayvanları seviyorsanız, özellikle evcil hayvanları seviyorsanız burada birazcık onun sıkıntısını çekebiliyorsunuz eğer hayvanınız yoksa. Burada da galiba bir anıt gibi bir şey var. Emin değilim. Ama güzel yapmışlar. Buradan da daha önce hiç geçmedim. Burada bayağı güzelmiş. Yazıların üstünü hep boyamışlar. O yüzden yakınına da çok gitmedim. Buraya biraz rahatlamak için gelinebilir. Gürültüden kaçmak için de birazcık gelinebilir. Gördüğüm kadarıyla temiz bu arada. Herhangi bir kir, çöp bir şey görmedim. Ama hani olabilir mi? De olarak olabilir. Ve evcil hayvanlar konusunda şunu da söylemem gerekiyor. Şuradaki köpek bana avlamıştı. Bunun sebeplerinden bir tanesi çok fazla sosyalleşme alanları bazen olmuyor hayvanlar için. Tabii ki de hayvanlara özel burada parklar olabiliyor, yerler de olabiliyor. Orada evcil hayvanlarını sosyalleştirebiliyorlar diğer hayvanlarla. Ama bazıları da bunu tercih etmiyor, gitmiyor oralara. Çünkü o hayvanlarda eğer hastalık varsa onlarınkine de bulaşabilir diye ve farklı nedenlerden dolayı o hayvanlar birazcık saldırabiliyor. O yüzden sahipleri izin verse de severken birazcık dikkatli olmak faydalı. Tabii ben onu sevmek için yaklaşmadığım halde avladı. Bu videoyu başlattığım zaman saçımı yeni kestirmiştim ve videoyu kapatırken saçımın kesilme zamanı yine geldi. Bana da bayağı bir zaman girdi. Size bazı şeyleri söyleyemiyorum maalesef ki. Bazı olan sorunları da söyleyemiyorum. Bazılarını kendim söylemek istemiyorum bilerekten negatiflik olmasın diye ve insanları yanıltmamak için. Ama söylenmemiş şeylere elimden geldiği kadarıyla da söylemeye çalışıyorum. Tam videonun bitişini yapmak için bir yer ararken örümcek gördüm. Onunla beraber bitiş yapalım. Eğer böyle böcekleri falan çok sevmiyorsanız biraz işiniz zor. Ben birkaç tanesi hariç çoğunu seviyorum. Saygıdeğer bayanlar baylar. Bu videoda bu kadarlık olsun. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.